Peki üçüncü konulardan bir tanesi Türk-Amerikan ilişkilerinde FETÖ ve diğer konularda başlayan işte Rahip Brunson, Suriye'deki PYD dahil olmak üzere ABD'nin İsrail'le ilişkileri ve Kudüs'ün başkent ilan edilmesiyle başlayan süreç içerisindeki yaşanan olgularla beraber bir grup taraftarın S-400'ü vaat ederek Türkiye'yi kapsamlı anlamda bir ambargo uygulanmasıyla ilgili teşvik eden bir gruptan bahsediyoruz. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde kötü bir noktaya getirmek için kullanılardan bahsediyoruz. Yani S-400 tek başına Türkiye'nin bugün ABD ile yaşadığı sorunların ana kaynağı değil ama bir tanesi. Daha doğrusu bir manival olarak kullanılıyor ve bunun üzerinden de bu noktaya doğru gidiyoruz. Şunu söyleyebilirsiniz, yani S-400 almasak ne olabilir diyebilirsiniz. Ben bu sorunun cevabını onlarca defa verdim ama bir kez daha vereyim. Bu bütünlük içerisinde bir kez daha anlatmak istiyorum. S-400'ü yarın sabah almasanız da değişen hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü S-400'den kaynaklanan bir sorunu yaşamıyoruz. S-400'ün içinde olduğu sorunlar manzumesinden bir tanesini yaşıyoruz. O bir tanesi. İçinden bir tanesini çektiğinizde geri kalan o yumak maalesef dağılmıyor. O düğümün çözümü maalesef diye söylüyorum S-400'den kaynaklanmıyor. Hani çok vardır ya, büyük bir düğüm vardır ve bu düğümü çözmek için uğraşmamıştır. En son kılıçla kesilmiştir. Türk-Amerikan ilişkilerinin açıkçası bu kadar düğümünün nasıl çözüleceği konusunda da hiç kimsenin bir öngörüsü olmadığını söyleyebilirim. Peki ABD Türkiye'ye ambargo uygulayabilir mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Zaten ABD Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Biliyorsunuz Rahip Brunson döneminde başlayan ve o zaman çıkartılan bir kararla F-35'lerin gönderilmemesi de diğer silah sistemlerinin sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili zaten şu anda alınmış aslında bir gizli ambargo var. Yani Türkiye'ye satın aldığı silah sistemleri gönderilmemesi üzerine veya diğer siparişlerin verilmemesi üzerine gelinen bir nokta. Biz F-35'leri konuşuyoruz değil mi? Yani F-35'ler verilecek mi, verilmeyecekler mi konusunu konuşuyoruz. Ama unutmayın bu alınan karar, Rahip Brunson döneminde alınan karar ki bu iptal edilmedi, hala geçerliliğini koruyor. O zaman da bunu anlatmıştık. Bunlar F-16'yı kapsıyor. Bunlar Türkiye'ye işte Kara Şahin diye bildiğimiz Skorsky helikopterlerini kapsıyor. Bunların yedek parçalarını kapsıyor. Yeni silah sistemlerinin satılmamasını kapsıyor. Füzelerin satılmamasını kapsıyor. Onlarca madde vardı ve bunların her birini eklediler. Yani işin ilginç tarafı şu. Bir müttefik düşünün. Sizinle bir anlaşma imzalıyor ve bu anlaşmanın içerisinde bir düşmanca tavrınız olmamasına rağmen karşılıklı bir noktaya gelebilirsiniz. Müttefiksiniz NATO ülkesi içerisinde. F-35 konusunun dışında da daha önce satılmış olan ve anlaşmaları imzalanmış olan ve kullandığınız silah sistemlerin de yedek parçasını verilmemesi üzerine ambargo koyuyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? F-35'e satışından ötesini konuşuyoruz. Diğer silah sistemlerinin, yani size satmış olduğu silah sistemleri faal halde tutacak olan sistemleri de vermemek üzerine bir ambargo kararı var şu anda. Ve fiili anlamda da açıkçası şu anda uygulanıyor. S-400 hava savunma sistemi şu anda rakiplerine göre üstünlükleri de var. Hala soru işareti olan taraflar da var. Ama bilinen şu ki şu andaki yüksek menzili, yani radarının menzili, füzesinin hızı, vuruş kabiliyetleri dediğimiz birçok fonksiyonu içine kattığımızda kendi klasındaki en iyi silah sisteminden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye hepinizin bildiği üzere bu anlaşmayı 2017'nin işte Aralık ayında imzalamıştı ve 2,5 milyar dolarlık bir anlaşmaydı bu. İçinde kredi paketini de kapsıyordu. Hatta yerli para birimi üzerinden bu anlaşmanın imzalandığı o zaman deklare edilmişti.
ve fiyat avantajı olarak da iyi bir avantajdı. Neyi kapsıyordu? 2 tane S-400 sistemini ve 4 bataryayı kapsıyordu. Bu bataryanın açılımını söylersek bir tanesi işte radarı, uzun menzilli radarı, bir tane komuta aracını, komuta aracıyla beraber izleme radarını ve füze fırlatma rampalarından oluşuyordu. İşte o bataryalardan bahsettiğimiz. Radar işte 600 km menzili içerisinde hedefi tespit ediyordu, komuta aracına gönderiyordu. Komuta aracı hedefi kıymetlendirdikten sonra atış emrini verdiğinde her bir hedefe 2 tane füzeyi fırlatıyordu. Daha sonra izleme radarı da hedefe gidinceye kadar füzenin yönlendirilmesini takip ediyordu. Böyle bir sistemden bahsediyoruz arkadaşlar. İşte her birinde, her bataryada 8 tane fırlatma rampası, her birinde 4'er tane füze olduğunu düşündüğünüzde Türkiye'ye gelecek olan sisteminde ne olduğunu aşağı yukarı anlayabilirsiniz. İlginç bir şey daha söyleyelim. Bugün okurken dikkatimi çekti. BBC bununla ilgili bir dosya hazırlamış, BBC Türkçe servisi. Hani S-400'ün neden avantajları olmadığı veya var anlamında. Ben onu bilmiyordum. Bugün okurken dikkatimi çekti. Türkiye'ye özellikle bu tür Patriot'lar dahil olmak üzere yüksek irtifa hava savunma sistemleri verildiğinde bir kısıt olduğunu öğrendim. NATO'nun bir kısıtı olduğunu öğrendim. Bu tür hava savunma sistemlerini Türkiye Yunanistan sınırına ve Ermenistan sınırına koyamıyormuş. İlgimi çekti. Yani aldığınız silah sistemini nereye koyup koymayacağınızla ilgili bir demek ki böyle bir kısıt varmış. Rusya'nın böyle bir kısıtı yok. Yani Türkiye istediği her yerde bu füze savunma sistemini, daha doğrusu yüksek irtifa savunma sistemini hayata geçirecek. Yani bu kadar çok kısıtın olduğu bir yerde ve birçok şeyin olduğu bir yerde her gün yeni bir şey de öğreniyoruz arkadaşlar. Ben de öğrendikçe size iletmeye çalışıyorum. O zaman şunu söyleyeyim, adını da öyle koyalım. S-400, S-400'den daha büyük bir olgu. İçerisinde stratejisi, içerisinde ekonomik boyutu, ikincisinde güvenlik boyutu dahil olmak üzere bir kompleks olarak bakıp yorumlamak gerektiğine inanıyorum. Bu inancın içerisinde Türkiye'nin bu silah sistemini alırken uyguladığı metodolojiyi de söyleyelim. Acil ihtiyaç kapsamında almıştı S-400'leri. Bir ülke neden acil ihtiyaç kapsamında alır sorusunu da hep beraber daha sonra inşallah değerlendiririz. İlk anlaşma 2020'nin ilk çeyreğinde gelmek üzerineydi bu füze sisteminin. Biliyorsunuz acil ihtiyaç kapsamında Türkiye'nin ısrarla bastırması üzerine bu sistem Temmuz ayına çekilmişti. Ve şu andaki geldiğimiz noktada Türkiye'den giden heyetin eğitimlere Rusya'da başladığı üzerine. Yani subay ve astsubaylardan oluşan, uzman ekiplerden oluşan ekipler şu anda bu silah sisteminin üzerine eğitim almak üzerine çalışıyorlar. Size bir ilginç bir ayrıntı sunacağım. Bu ayrıntı aslında Türkiye'de çok da fazlasıyla konuşulan bir ayrıntı değildir ama önemli olduğunu da söylemek adına söyleyeyim. Geçen gün hatırlarsanız Amerika'da uçakların eğitimi için bir S-300 füzesinin sisteminin olduğu ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Yani ABD bir S-300 füze sistemi satın almadığına göre bunu nasıl tedarik etti sorusunu geçiyorum bir tarafa ama kendisi de böyle bir füze sistemi edinerek kendi pilotlarını bunun üzerinden eğitim aldırdığını söyleyebiliriz. Bunun aynısı işte hemen sınırımızın dibinde kimde var? Yunanistan'da var, kimde var? Azerbaycan'da var. Artı bildiğiniz üzere şeyde de var, Suriye'de de var. Bizim pilotlarımız da o üste gidip geçmişte hava savunma sistemlerinin yani Rus hava savunma sistemlerinin nasıl aşılacağıyla ilgili eğitimler alıyordu. Türkiye ABD'nin dışında bütün Rus silah sistemlerinin bulunduğu ve bunların eğitimin alınabildiği ikinci ülke. Türkiye, demin söylemiş olduğum Amerika'daki bu yerin birebirinden belki biraz daha fazlası
daha fazla silah sistemini barındıran bir eğitim üssünü Konya'da açtı arkadaşlar. Bu bugünün konusu değil. Yaklaşık 4-5 yıllık bir hikayedir. Rusya'nın daha önce üretmiş olduğu birçok silah sistemini, işte NATO ülkelerinin üretmiş olduğu hava savunma sistemleri dahil olmak üzere ya simülasyonları ya birebir benzerleri ya da orijinalini bir şekilde temin ederek Türkiye'de, Konya'da böyle bir üs kurdu. Ve bu üs Amerika dışında dünyada tek bir üstür. Bizim pilotlarımız da bu hava savunma sistemlerinin geçilmesiyle ilgili bütün eğitimleri burada icra etmektedir arkadaşlar. Yani Türkiye o kadar basit bir ülke değil. Zaman zaman bu tür konuşmaları yapan insanlar var. Söyleyeceğim şu, Türkiye derinlikli bir ülkedir. Planlamasını uzun vadede yapar ve icra kısmına geldiğinde de herkesten daha iyisini de yapar arkadaşlar.